taciz, kasten intihar, Ve İzmir konseri. 1983 yılında kurulan Norveçli black metal grubu Mayhem, müziğinin yanı sıra bu tip sansasyonel olaylarla anılmaktadır. Mayhem kurulduğu tarihten beri sık sık grup üyelerini değiştirmekte ve günümüzde hala devam etmektedir. Ancak çoğu dinleyici için Mayhem, kurucusu Euronymous bir diğer grup üyesi tarafından öldürülmesiyle sona erdiği kabul edilir. Euronymousu öldüren kişinin bu kanalda adının anılmasının tatil zanlısının gerekli olduğunu düşünmüyorum. Zaten siz kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Her neyse, bu olaylar yaşanmadan önce grubun orijinal kadrosunun Norveç dışında verdiği 2 konser bulunmaktadır. Bu konserlerden ilki kayda albümleştirilmiş olan Leipzig konseridir. Orijinal kadronun Norveç içi ve dışı verdiği son konser ise 9 Aralık 1993 İzmir konseridir. 1993'te yapılmış olan İzmir konserinin Leipzig gibi kaydedilmiş bir kaydı bulunmamaktadır. Çünkü o gün kaydedilecek olan kasetlerde sıkıntı yaşanmakta ve grup daha 3. şarkılarını çalmışken polis baskınıyla konser alanının elektrikleri kesilip konser son bulmuştur. İnternette bu konser hakkında birçok söylenti dönüyor ve birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Gerçek bilgilerin yansıtılması adına bu video o gün konseri organize eden kişinin ve şu an hala grubun aktif üyesi olan Necrobutcher'ın yıllar sonra Headbang'e verdiği röportajlardan derlenmiştir. İlk olarak Mayhem daha kendi ülkeleri dışında konser vermemişken neden ilk turnelerinde ikinci durak olarak Türkiye'yi ve İzmir'i seçti? Hikayenin akıcılığı bozulmaması adına kişilere isimleriyle hitap edeceğim. Organizasyonu ayarlayarak konserin yapılmasındaki en önemli kişi olan Arcan Öğütverici'dir. Arcan o dönemlerde İngiltere'ye olan gezilerinden birinde sadece metal ve punk albümleri satan bir müzik dükkanında gördüğü dergilerde insanların mektup arkadaşı aradıklarını yayınladıkları ilanlara neden olmasın diye başvurmuş. Sonrasında 30-40 arası bir talep aldığını ve bunlardan birinin Oystein, yani Mayhem'in kurucusu Euronymous olduğunu söylüyor. Tabii ki mektuplaşmalar 1988 ve Euronymousun öldürüldüğü 93 yılının arasında devam ediyor. Günün birinde Arcan Euronymousu'dan bir mektup alıyor. Ve mektupta bir grubum var ve garip ülkelerde konser vermek istiyorum. Lütfen bana yardım eder misin gibi bir istekle karşılaşıyor. O tarihte Euronymousun isteğini maalesef çok genç olmasından ve İzmir'de konser organizasyonunun neredeyse imkansız olmasından dolayı gerçekleştiremiyor. Ama gelen bu teklifi değerlendirmek için doğru zamanı bekliyor. Tabii internetin kullanımının bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde mektuplaşmalar ve telefon görüşmeleri Türkiye konseri için bir süre daha devam ediyor. Sonrasında Mayhem 2 duraklık Avrupa konserini Interrail ile Türkiye'ye gelmek üzere planlıyor. O günleri anlatan Necrobutcher'ın hatıratlarından anlatılamak gerekirse. Önce trenle Yunanistan'dan Türkiye sınırına geldik. Tüm ekipmanlarımızla. 1 saat boyunca sınırdaydık. Sonra bir gümrük memuru gelip evet tüm ekipmanları dışarı çıkarın dedi. Biz aslında her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorduk. Çünkü zaten 1 saattir orada beklemekteydik. Böyle olunca eşyaları camdan atmaya başladık. Çünkü tren hareket etmeye başlamıştı. Bizim de yanımızda çok fazla ekipman vardı. Ben ve Oystein, yani Euronymousu'la birlikte eşyalarla trenden atladık. Aşağıdan Dead ve Hellhammer'a bağırdık. İstanbul'da tren istasyonunda buluşalım, bizi orada bekleyin. Neyse çıktık, bir fax aramaya başladık. Organizatör bizim davetlilerimizi falan yerel karakola gönderdi. Bu noktada Euronymous tabii ki Arcan'ı arar ve durumdan bahseder. Arcan hemen grubun gümrük memurunun anladığının aksine pedal, mikser ve gitarları Türkiye'de satmak için değil, bir konser vermek için Türkiye'de olduklarını ve 3 gün içinde çıkacaklarına dair grubun tüm ekipmanlarını yazdığı bir isteği fax çeker. Ve durum hemen çözülür. Yani bazı söylentilere göre kelepçeyle tutuklu tutulma hikayeleri şu an için gerçek değildir. Ertesi sabah uyandıklarında turnenin son ayağı olan İzmir konseri için tüm ekipmanlarıyla birlikte İzmir'e hareket ederler. Organizatörün ailesi o dönem Karşıyaka'da yaşıyormuş. Alsancak Garı'nda onları karşılamış ve Arcan'ın evinde ağırlanmışlar. Hikayeye Necrobutcher'ın hatıratlarından devam edersek. Sonra İzmir'e gitmek üzere otobüse bindik. 8 saat kadar yolculuk yaptık. Yolda bir yerde yemek yemek için mola verdik. Orada yediklerimizden ishal olduk. Neyse İzmir'e vardık ve bir yere yerleştirildik. Grup İzmir'e geldiklerinde duş almak istediklerini söyledikleri için onları hamama götürdü Arcan. Ve kendi bahsettiği üzere Euronymousun ona Dead'in kendisine zarar verme eylemlerinden bahsetmişti. Ama o gün de Dead'i öyle görünce ne demek istediğini anlamış. Henüz 20 yaşında falandı ama karnında derin bir yara izi, kollarında bir sürü kesik bulunmaktaydı. Arcan'ın onun dışında o günkü izlenimler arasında Dead hiç konuşmadı. Sadece el sıkıştı. Adeta bir hayalet gibiydi. Necro ve Euronymous çok konuşkandı. Euronymous çok entelektüeldi ve söylemeliyim ki 6-7 dil bilen biriydi. Kültürlere ve siyasete hakimdi. Ne de olsa o entelektüel mektuplar sayesinde konseri düzenlemeye karar verdim. Zaten Amerikalı bir metalhead olsaydı hiç karışmazdım. Her neyse Necrobutcher'dan devam edersek. Gece kaldığımız ev amcasının eviymiş. Fakat amcası gece yarısı eve gelip hadi toplanın çıkın buradan diye bizi kovaladı. Biz de hatırladığım kadarıyla işgal evi gibi boş bir eve geçtik. Uyku tulumlarımızı toparlayışımızı hatırlıyorum. Konser vakti geldiğinde konser salonuna doğru yola çıktık. Bir Lenin heykeli vardı ve bir de kasa.
Bu biraz tuhafmış diye düşünmüştüm. O gün yaşananlar arasında Arcan'ın annesi bu dönemde Mayhem üyeleri için yemek hazırlayıp Mayhem üyeleri, Arcan ve Arcan'ın arkadaşları hep birlikte büyük bir sofrada yemek yemişler. Hatta bu sofrada Mayhem üyeleri için mangalda pişirdikleri köfteler, dolmalar ve zeytinyağlılar. İkramdan sonra Arcan'ın annesi kahve yapmak istemiş ve burası çok önemli. Ama kahvenin yanında şeker var mı diye sorduğunda Dad sadece acı biber istediğini, şeker yerine onu tüketmekten zevk aldığını söylemiş. Arcan'ın annesi Dad'in biber yeme alışkanlığına o kadar alışamamış ki tüm mahalle bunu konuştuğunu iddia etti. Bu samimi aile buluşmasından sonra Karşıyaka'dan grubun çalacağı konser mekanına yani Bornova'ya geçmişler. Konser Bornova'da bir düğün salonunda gerçekleşecekti. Arcan'ın anlattıklarına göre o günlerde bu tür organizasyonlar için çok seçenek yoktu. Özel konser alanları olmadığı gibi barlarda rock metal gruplarına pek sıcak bakmıyordu. Bunun üzerine tek alternatif olan düğün salonları kiralanıyordu. Fakat bir düğün salonunda black metal konseri yapılacağı hem organizatör için hem de grup için biraz garipti. Norveçli black metal grubunun geleceğini duyan İzmir ve Türkiye'deki metal severler o dönemlerde ağırlıklı olarak Metalium olmak üzere Kordon'daki rock barlarda, Alsancak'ta ve Bornova'da sahil bölgelerde grubu takip etmekteydiler. 1980'ler sonu ve 90'lar başında İzmir'deki gençlerin Mayhem'in kasetlerini Norveç'ten getirtip elden ele dolaştırması ile şehrin metal kitleleri içinde oldukça bilinmekteydi. Anlatılanlara göre Mayhem'in İzmir'e geldiği haberinin hızla yayılmasıyla 500'den fazla kişinin düğün salonuna akın ettiği tahmin edilmekte. Konser vakti geldiğinde ise Necro Butcher'dan devam edersek. Hazy Hill adlı ön grubun konserinin bitirmesini beklemeye başladık. Ama bitirmek bilmediler. 2,5 saat falan sahnede kaldılar. Nihayet sahneye çıktık. Küçük bir adam vardı ortada koşup duran. Çok gergindi ve ter içindeydi. "Neredesiniz? Kankalarım nerede?" diyerek geldi üstüme. "Sakin ol," dedim. "Şimdi çalmaya başlıyoruz." Fakat bir şeylerin ters gittiğini anladım. Arcan, o zamanlar konserlerin çoğu açık havada yapılırdı ve geceleri organizasyonlara izin verilmezdi. O gün de yağış riski olduğundan dolayı organizasyonun ekibi akşama kadar polisten ve belediyeden etkinlikle ilgili izinler almışlar. Mayhem sahne almadan önce corpse paint'ler için aynı istemişlerdi ve makyaj yapıldıktan sonra tamamıyla değişmişlerdi. Grubun set listesinde Leipzig konserine benzer şekilde Sylvester Unfunk, Death Crash, Necrolast ve Freezing Moon gibi parçalar yer almakta. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra konserin başlaması için Arcan sahneye çıkıyor. Ve hem Mayhem'i tanıtmak hem de teşekkür etmek için kısa bir konuşma yapıyor. Ardından Mayhem sahneye çıkıyor ve ilk parçalarını çalmaya başlıyor. Fakat daha 3. parçaya geldiklerinde düğün salonunun dışından siren sesleri duyuluyor ve polisler salona giriyor. Arcan'ın anlattıklarına göre düğün salonunun çevresinde oturanlar gürültü ve kalabalık sebebiyle rahatsız olmuş ve polise şikayet etmişler. Dolayısıyla polisler hem salonun içindekileri hem de grubu dışarı çıkarmak adına oraya varıyorlar. Anlatılan bir diğer bilgilere göre polisin geldiği anda Dead ve Hellhammer sahnenin arkasındaki bir pencereden kaçmaya çalışmış fakat dışarıdaki kalabalık ve polis yüzünden geri dönmek zorunda kalmışlar. Euronymous ve Necro Butcher ise sahnenin önünden indirilmişler. Daha öncesinde Euronymous Türkçe küfür nasıl edilir diye öğrenmiş olduğundan "Siktir, turn on the electricity" diye bağırır. Ama ne yazık ki konser orada son bulur. O gecenin mali sıkıntısı da yıllar sonra Necro Butcher'ın yazdığı kitapta söz verilen ücretin çok daha azını aldık olarak yansır. Fakat konser alanında 500 civarı insan olmasının yanında biletli 270 kişi olduğundan bahsedilir. Ve bunun dışında Mayhem'li konser öncesinden konser ücreti konuşulmadığı, Euronymouss'un bir konser fırsatı istediğini ve eğer bir şeyler kazanılırsa o zaman konuşulacağını önceden belirlemişlerdir. Ama mali sıkıntıları halihazırda olan Mayhem'i mağdur etmemek adına Arcan banka işlemlerinden gelen 400 doları Mayhem'e verir. Ve daha sonrasında Euronymous başarısızlığa rağmen Mayhem'i desteklediği için Arcan'a mektuplarında teşekkür eder. Hikayede son bir kez daha Necro Butcher'ın anlatımına göre Ben ne oluyor falan. Tamam. Para konusunda da kazıklandık. Bize söylenilen organizatörün bir grubu varmış ve bize 200 dolar ödeme yapabilmek için backline'ını, amfilerini vesaire satmış. Euronymous ile Hellhammer İzmir'in sanırım doğu tarafından batı tarafına geçip bir bara gittiler. Biz de dile ekipmanları göz kulak oluyorduk. Döndüklerinde zil zurna sarhoştular ve tüm paramızı harcamışlardı. O gece Karşıyaka'da bir evde kaldılar ve ertesi günün erken saatlerde kalkacak olan trenleri vardı. Hemen yola çıkmak zorunda kaldılar. Necro Butcher zaten bir an önce gitmek istiyor gibiydi. Fakat Euronymous daha çok kalmak istiyordu. Daha sonrasında mektuplarında paylaşacağı gibi bir sonraki yaz tekrar gelmek istediğini söyleyip Arcan'ı da Norveç'e davet etti. Tabii bu mektuplaşmalar arasında bir yerde Euronymous bir Türk bayrağını kendi müzik dükkanı olan Helvet'e asmak istediğini de paylaşıyor. Sonrasında Arcan vasıtasıyla Türk bayrağı Norveç'e gönderildi. Necro Butcher daha sonra bir yerlerde sonrasında Türkiye'de bir daha çalmamaya karar verdik. Tuvaletlerine bakın, bence bu durumu özetliyor gibi söylemlerde bulundu. Ankara'ya döndük ve artık dönüş için trene bindik. Benim tepemin tası atmıştı. Sinirden bazı gümrük memurlarına çok ters davrandım. Bu sebeple beni bir süre kelepçeyle alıkoydular. "Dostum, burada büyük bir hata yapıyorsunuz" falan diye dil döktüm. Sonra eski Yugoslavya'ya geçtik ve kalan tek paramız Pelle'nin cüzdanındaydı.
Tren istasyonuna vardık. Birisi kompartımanımıza girdi. Eskiden kompartımanlarda 6 koltuk olurdu. Katlayıp oturabilirdim ya da yatabilirdim. Birisi içeri girince koltukları katladık. Adam tekrar çıktı. Biz de sevindik. Neyse ki gitti. Tekrar yatabiliriz dedik. Sonra dedik ki cüzdanım nerede? Dışarı çıktık. Uyku tulumunun kafasına çekmiş yerde yatan adamı gördük. İşte bu adam o olmalı diye düşündük ve adamı sikeriz seni hırsız diye dövmeye başladık. Ama adam başka birisiydi. Herifin biri istasyonda binmiş. Tüm kompartımanları gezip ne kadar cüzdan falan varsa yürütmüş ve hemen inmiş. Yani girişimimiz ve çıkışımız böyle olaylı oldu. Bunlar basitçe benim 90'daki o turneden aklımda kalanlar. Sonuç olarak Mayhem'in İzmir konseri hem grup için hem de o zamanın dinleyicileri için unutulmaz bir deneyim olarak tarihe geçmiştir. Ama öyle beklenildiği gibi seyircinin üstüne cesetler atılmamış, bilekler kesilmemiş ve polislerin tamamıyla gürültü yüzünden durdukları bir konser olmuş.